Roma toplumunda şan kazanmak isteyenler savaş meydanında üstün olmalıydı. Bunlardan biri de henüz 19 yaşındaki acemi Jules Caesar'dır. Tarihteki en güçlü liderlerden biri olmadan önce Jules Caesar, Roma ordusundaki düşük rütbeli bir askerdi. Caesar aslında varlıklı bir ailede doğmuştu. Fakat babası bir iç savaşın yanlış tarafında yer aldığından ailesi gücünden ve servetinden olmuştu. Şan tüm Romalıların istediği tek şeydi. Bu da askeri başarıyla mümkündü. 10 yıl boyunca Caesar, askeri rütbesini giderek yükselterek savaştan yüreği katılaşmış bıçkın bir savaşçı haline gelir. Son 400 yılda Roma sadece 7 kilometre karelik bir şehirden 1,8 milyon kilometre karelik bir süper göce dönüşecek, Afrika'dan Asya'ya kadar çok geniş topraklara hükmedecektir. Roma Akdeniz tarihindeki en güçlü devlettir. Ancak Roma'nın askeri kuvvetlerinin çok önemli bir unsura ihtiyacı vardı. Köleler. Ordu her zaferde binlerce düşman askerini ve vatandaşını ele geçirip onları hizmetçi, gladyatör ve en önemlisi de inşaatçı olarak kullanıyordu. Ordunun daha fazla bölgeye açılabilmesi için köleler yeni yollar inşa ediyordu. Romalılar harika mühendislerdi. Dozerleri yoktu ama köleleri vardı. Başarılarının sırlarından biri de buydu ve bu alanda gerçekten emsalsizdiler. Milattan önce 75'e kadar 2 milyondan fazla köle yaklaşık 80 bin kilometre yol inşa ederek Cumhuriyet'in genişlemeye devam etmesini sağlamıştır. Sezar Orta İtalya'da askeri kariyerinde ilerlerken güneyde firar eden bir köle kanlı bir ayaklanma başlatır. Bu Spartaküs adında eski bir gladyatördü. İstediği şey sadece özgürlük değil, intikam almaktı. Spartaküs kendisini köleleştiren toplumu cezalandırmak için İtalya çapında büyük bir isyan başlatır. Aslında Spartaküs'ün başarısı hiç de sürpriz değildi. Çünkü çekirdek savaşçı grubu Romalı lejyonerlerden daha üstün savaş tekniklerine sahip gladyatörlerdi. Bu yüzden göğüs göğüse muharebede bu kişiler neredeyse yenilmezdi. Spartaküs'ün birlikleri 100 bin kişiye ulaşarak Roma senatosunun onu mağlup etmek için gönderdiği her birliği etkili biçimde mağlup ediyordu. Şimdi Spartaküs'ün ordusu Roma'ya doğru yaklaşırken onlara engel olabilecek tek şey aralarında Jules Caesar'ın da olduğu 35 bin Romalı askerdir. Caesar'ın lejyonundan sorumlu olan general Marcus Crassus adında varlıklı bir siyasetçiydi. Crassus Roma'daki en zengin adamdı. Büyük bir siyasetçi olmak istiyordu ama Roma'da bunu yapmak için başta da anlattığım gibi askeri başarıya da sahip olmanız gerekiyordu. 100 binden fazla ölümün ardından Crassus ve Caesar imkansız olarak görülen şeyi başarır. Spartaküs'ü öldürerek ayaklanmayı bastırır, Roma'yı kurtarırlar. Fakat Spartaküs'ün cesedini ele geçiremezler. Zaferini taçlandırmak için Crassus, ele geçirilen isyancılardan 6.000'ini Roma dönüşü 96 kilometre boyunca her 30 metrede bir çarmıha gerdirmiştir. Spartaküs'ün mağlup edilmesiyle Crassus, ülkedeki en yüksek mevki olan konsüllüğe seçilerek kavuştuğu şans sayesinde Roma'daki siyasi gücünü geri kazanmayı ümit eder. Milattan önce 70'te Roma henüz bir imparatorluk değildir, bir cumhuriyettir. Varlıklı siyasetçilerden kölelere kadar neredeyse 4 milyon insanın yuvasıdır. Romalılar imparator veya kral değil, seçilen bir senato tarafından yönetilmekteydi. Fakat Roma'daki herkesten daha fazla güce sahip bir görevli olan konsül onlara hükmeder. Konsül, cumhuriyetin baş yöneticisi, orduların yetki sahibi başkomutanıydı. Sezar'a göre potansiyel bir konsülü desteklemek, hükümet içinde hızlıca yükselmek demekti. Sezar, Crassus'un safına geçmişti çünkü Crassus varlıklıydı, siyasi bağlantıları vardı. Onu güce ulaştıracak bir yol olarak görüyordu. Ancak konsüllüğü hedefleyen tek askeri lider Crassus değildir. Spartaküs'e karşı açılan savaşta zafer kazanmak isteyen diğer bir komutan General Pompey Magnus. O kendi kişisel egolarından beslenen ve olabildiğince fazla övgü almaya çalışan biriydi. Spartaküs'ün Crassus ve Caesar'ın birlikleri tarafından mağlup edilip öldürüldüğü haberini alınca onların kazandığı bu başarıdan faydalanmaya çalışır. Bir planı vardır. Savaştan kaçan köleleri mağlup ede küçük zaferlerle Roma'ya doğru dönüşe geçer. Amacı Crassus'tan önce hızlıca Roma'ya dönmek. Spartaküs'ü öldürüp zafer kazanan Crassus'tur. Ama Roma'ya erken dönen Pompey, son savaşı başlatıp köle ayaklanmasını bitirenin kendisi olduğunu söyleyip bütün övgüyü, bütün şanı üstüne alarak Roma'ya kendini inandırır. Pompey ve Crassus arasında ezelden beri bir rekabet vardı.
Ama bu olaydan sonra artık bu rekabetin yerini büyük bir husumet alacaktır. Sonrasında geçen 10 yılı aşkın süre boyunca Sezar kendini yavaş yavaş şiddete doğru giden sert bir kavganın ortasında bulur. Crassus ve Pompey arasındaki gerginlik kızışmaya devam ederken hükümet artık hiçbir konuda uzlaşılamayan bir noktaya gelir. Öyle ki Senato'nun iki kutbunda yer alan Crassus ve Pompey her an Roma'ya yürümek için ordularını hazır tutarlar. Roma bir iç savaşın eşiğindedir. Yıllar önce Sezar, babasının iç savaşın yanlış tarafında yer aldığına ve bunun ailesinin itibarını zedelediğine tanık olmuştu. Şimdi kendisi de aynı hataları yapmamakta kararlıdır. Sezar için hangi tarafı destekleyeceği büyük bir riskti. Çünkü yanlış kişiyi desteklerse her şeyi kaybedeceğini iyi biliyordu. Sezar çekişmenin kontrolden çıktığını görünce bunu kendi lehine kullanabileceğini fark eder. Akıllıca olduğu kadar tehlikeli bir plan yapar. Başarısız olursa emek verdiği her şeyi kaybedecek ama başarılı olursa da hayatının fırsatı olacaktı. Sezar tarihteki tartışmasız en hırslı figürlerden biridir. Hayatı boyunca amacı Roma'nın konsülü olmaktı. Fakat konsüllüğü kazanmak için Crassus'un parasına ve Pompey'in desteğine ihtiyacı vardı. Sezar kendi kariyerinde yükselmek için Crassus ve Pompey'i bir araya getirir. Bu çekişmenin hiçbir tarafa yarar getirmeyeceğini, kendisini Senato'nun başına konsül olarak seçtirtmeleri halinde istedikleri tüm kanunların ve şahsi çıkarlarının Senato'dan geçmesini sağlayacağını vaat eder. Kızını da güvence olarak Pompey ile evlendirir. Bu evlilik daha sonra Triumvirlik olarak bilinecek olan Roma tarihindeki en güçlü ittifakı oluşturmuştur. Böylece üçü birlikte Roma'ya hükmedecekti. Ancak bir yıla kalmadan kurdukları her şey yıkılmaya başlayacak ve Jules Caesar kendini Roma'nın gördüğü en büyük savaşın ön saflarında bulacaktı. M.Ö. 59'da Triumvirlik oluşturduktan sonra planlandığı gibi Jules Caesar konsül olarak seçilir. Yani Roma Cumhuriyeti'nin en güçlü mevkisi. 2,5 milyon kilometre karelik bir bölgeyi yönetiyor ve emrinde 150 bin kişiden oluşan bir ordu var. Sezar'ın ilk icraatı kendisini iktidara getirenlerin isteklerini senatoya kabul ettirerek onlara olan borçlarını ödemektir. Pompey ve Crassus Sezar'ın konsül olmasını sağladı. Çünkü bu kendi çıkarlarına da yarayacaktı. Fakat bu istekleri yerine getirirken Sezar'ın aldığı önlemler tepki çekiyordu. Çünkü herkes bunları Pompey ve Crassus için yaptığını anlayabiliyordu. Sezar, Pompey ve Crassus'un isteklerini senatoya kabul ettiremezse Roma konsüllüğünü kaybedebilirdi. Bu yüzden senatoya ve senatörlere sokak haydutlarıyla gözdağı verir. Sezar'ın kaba kuvvete başvurması Roma'daki itibarını daha da olumsuz etkiler. Çünkü siyasi rakipleri artık onu sadece kendileriyle aynı fikirde olmayan bir siyasetçi olarak değil, aynı zamanda tehlikeli biri olarak da görürler. Sezar'ın sindirme taktiği işe yarar ve Senato Triumvirliğin tüm mevzuatını kabul eder. O dönem Crassus, Pompey ve Sezar öyle güçlü hale geldiler ki birbirlerinin isteklerini kabul ettikleri takdirde yapamayacakları şey yoktu. Servetini 100 kat arttıran Sezar, Roma toplumunun üst tabakasına ait biri olur. Ancak Sezar'ın şiddete başvurması tüm senatoyu ona düşman etmişti. Tepkiler iyice artınca Pompey ve Crassus kendi kariyerleri için Sezar'ın yerine başkasının getirilmesine karar verir. Konsüllüğünün son verilmesine engel olamayan Sezar, siyasi kariyerini kurtarmak için bir karar alır. Bir fatih olmalıdır. Bunu yapmak için de elbette bir orduya ihtiyacı vardı. Böylece Roma Cumhuriyeti'nin bir valisi olarak emrindeki ordularla gidip Cumhuriyet için başka toprakları fethedebilirdi. Sezar, Galya olarak bilinen, daha önce hiçbir Romalı generalin fethetmediği bir bölgeye sınırı olan Cumhuriyet'in kuzeyindeki bir vilayeti seçer. 500 bin kilometre kareden fazla olan Galya, İsviçre, Hollanda ve Almanya'nın bazı bölgelerinin yanı sıra günümüz Fransa'sının ve Belçika'sının topraklarından oluşmaktadır. Galyalılar Roma için bölgedeki en büyük tehlike olarak görülmekteydi. Romalılar uzun süre Galyalılara karşı derin bir psikolojik korku duymuşlardır. Çünkü Roma tarihindeki en travmatik olaylardan biri Cumhuriyet'in kuruluşundan kısa süre sonra gerçekleşmişti. Bir Galya ordusu gelip Roma'yı yağmalamıştı. Bu yüzden Romalılar bu uzun saçlı barbarlardan her zaman biraz çekinmiştir. Sezar Galya'yı fethedebilirse eve bir kahraman olarak dönecek ve Roma'nın en güçlüleri arasındaki yerini tekrar alabilecekti. Fakat başarısız olursa da ya Galya'da ölecek ya da Senato'nun onayı olmadan yabancı toprakları istila ettiği için vatan hainliğiyle suçlanacaktı. Bu da idamla cezalandırılabilen bir suçtu.
Milattan önce 58'de Jules Caesar ve 20.000 kişiden oluşan 4 lejyonu sınır geçip Galya topraklarına girer. Sezar'ın Galya'yı işgal etme yetkisi yoktu. Bunu kimseye danışmadan senatoyu yok sayarak yapmıştı. Galyalılar bölgenin her yanına dağılmış kabilelerden oluşuyordu. Sezar'ın planı ise onlar bir araya gelmeden hepsini tek tek saldırmak. Hızla ilerleyen Sezar ve adamları bir dizi erken zafer kazanarak bölgenin iç kesimlerine girer. Sezar'ın Galya'yı işgali tüm zamanların en iyi böl ve fethet örneklerinden biridir. Her çarpışmada Sezar rakiplerini yerle bir ederek M.Ö. 56'ya kadar günümüz Fransa'sının büyük kısmını fethetti. Sonraki 3 yıl boyunca Sezar doğu ve batı sınırında birçok kabileyi bozguna uğratır ve kuzeye doğru ilerlemeye devam eder. Sezar Galya sınırının da ötesine geçerek Germanya ve Britanya'ya da girer. Sezar artık kendinden önceki tüm Romalı fatihlerin daha ilerisindedir. Sezar'ın bu başarıları ve popülaritesi Pompei ve Crassus için açık bir tehditti. Sezar'ın başarısını kıskanan Crassus, kendine ait bir askeri zafere ihtiyaç duyar ve Part İmparatorluğunu fethetmek için Orta Doğu'ya doğru yola koyulur. Haftaya konumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.